Machiavelli'ye göre asla yapmaman gereken rezil hatalar. Machiavelli, insan doğasını acımasızca çözümlemiş, zamanının çok ötesinde düşünen bir isimdi. Onun dünyasında başarılı olmak isteyen biri, duygularla değil akılla hareket etmeliydi. Çünkü insanlar, çoğu zaman göründükleri gibi değillerdi. Sadakat geçici, sevgi koşulluydu. Bu yüzden en büyük hata, herkesi kendin gibi sanmak ve içtenlik beklemektir. Machiavelli'ye göre bu, düşüşün ilk adımıdır. Bir diğer büyük hata, güçsüz görünmektir. İnsanlar, güçlü olanın yanında durur. Zayıflık gösterdiğinde, seni terk ederler. Merhamet ya da kararsızlık bazen erdem gibi görünür, ama aslında seni savunmasız bırakır. O yüzden bazen sert olmak gerekir. Çünkü yumuşak davranışlar, yanlış ellerde seni yok eder. Machiavelli, insanların sözlerine değil, davranışlarına güvenilmesini söyler. Sana gülümseyen bir yüz, arkandan bıçak saplayabilir. Bu yüzden herkese güvenme. Özellikle de en yakınındakilere. Çünkü gerçek tehlike, çoğu zaman en yakından gelir. Ona göre dostluklar, çıkarlar üzerine kuruludur. Fayda bittiğinde sadakat de biter. Bu yüzden gerçek güven, sadece kontrollü bir mesafede yaşanır. Bir başka hata da kararsızlıktır. Tereddüt eden, her zaman geç kalır. Zaman, düşünmeyi değil, harekete geçmeyi bekler. Yanlış bir karar bile, kararsızlıktan daha iyidir. Çünkü bir adım atmak, yerinde saymaktan çok daha değerlidir. Hatalar düzeltilebilir ama kaçırılmış fırsatlar geri gelmez. Ve belki de en önemli uyarısı, herkesin seni sevmesine çalışmak. Bu, en büyük tuzaktır. Çünkü insanlar çabuk unutur, kolayca döner, çıkarına uymadığında seni gözünü kırpmadan siler. Bu yüzden herkesin kalbini kazanmak değil, kimsenin seni küçümsememesini sağlamak gerekir. Machiavelli'nin anlattığı bu gerçekler kulağa sert gelebilir. Ama onun tek amacı, seni korumaktı. Gerçeği olduğu gibi göstermek. Çünkü bu dünyada hayatta kalmak için bazen iyi olmak yetmez. Akıllı olmak gerekir. Gücünü doğru yerde, doğru zamanda göstermek. Ve asla, ama asla zayıf görünmemek. İçinde bir şeyler çöküyor ve sen bunun farkında bile değilsin. Hayatın, işin ya da sağlığın değil. Bu daha sessiz, daha tehlikeli bir şey. Savaşta olduğunu bile bilmediğin bir mücadeleyi kaybediyorsun. Saygınlığını kaybediyorsun. Her istemediğinde gülümsediğinde, rahatsız etmekten korkup başını eğdiğinde, kendini durmadan açıklamak zorunda kaldığında görünmez bir savaş başlar. Ne kan dökülür ne de açık bir düşman vardır. Ama sen yeniliyorsun. Günden güne, küçük küçük, zararsız görünen seçimlerle. Ama zararsız değiller. Çöküşünü o kararlar hazırlıyor. Ve en kötüsü nezaketi stratejiyle karıştırdın. Sevilmenin saygı görmekten daha önemli olduğuna inandın. Beğenilmenin, çatışmadan kaçmanın yolu olduğunu düşündün. Boyun eğmenin seni koruyacağını sandın. Yanlış. Seni zayıflatıyor ve bunu ben söylemiyorum. Çok az kişi tarafından anlaşılıp, herkesin çekindiği bir adam söylemişti bunu. İnsan ruhunu cerrahi bir keskinlikle anlayan biri. Niccolo Machiavelli. O senin unuttuğun bir şeyi çok iyi biliyordu. Stratejisi olmayan bir nezaket, yavaş işleyen bir ölüm fermanıdır. Bedensel değil belki ama sosyal, psikolojik, içsel bir yıkım. Bu yıkım seni bir gün aynada kendini tanıyamayacak hale getirir. Çünkü sınırlarından vazgeçtiğin her an dünya bunu kaydeder. Her kendini açıklayışında birileri seni sorgulayabileceğini öğrenir. Her zaman ulaşılabilir olduğunda birileri seni görmezden gelmeyi alışkanlık haline getirir. Değersiz bir varlığa dönüşürsün. Evcilleştirilmiş bir ruh. Ama kimse bunu sana söylemez. Çünkü bu tür bir düşüş sessizdir. Fark edilmeden olur. Artık sana danışmadıklarında, fikrin önemini yitirdiğinde, yokluğun kimseyi rahatsız etmediğinde başlar. Sen hala varsındır ama aslında orada değilsindir. Saygı bir anda kaybolmaz. Yavaş yavaş silinir. Bir bakarsın sohbetlerde sesin kesiliyor. Sana danışılmadan kararlar alınıyor. Seni devre dışı bırakıyorlar ve sen orada kalıyorsun. Açıklıyorsun, katlanıyorsun. Dünyanın adil olmasını bekliyorsun.
Ama dünya adil değil. Hiyerarşiktir. Ve en üstteki yerler sempatiyle verilmez. Güçle alınır. Mesafeyle, gizemle. Ve Machiavelli bunu biliyordu. Mürekkep ve ateşle yazmıştı. Hem sevilmek hem korkulmak mümkün değilse korkulmak daha güvenlidir. Peki ya sen oyunu mu oynuyorsun, yoksa sadece sevilmeyi mi bekliyorsun? Çünkü saygı dilenerek değil, sınır çizilerek kazanılır. Bağırarak değil, şiddetle değil, mesafeyle, geri çekilebilme yeteneğiyle, herkese açık olmamayı seçmenin getirdiği soğukkanlılıkla, seni gürültünün içine çekmeye çalışanlara karşı bilinçli bir sessizlikle. Bu videoda göreceğin şeyler güzel sözler değil, bir harita. Sen daha ne olduğunu anlamadan, nasıl geri plana itildiğini anlatan bir harita. En iyi niyetli kararlarının onurunu nasıl sabote ettiğini, her gün kibarlık, anlayış ya da saygı adına yaptığın küçük şeylerin sana ait olan en temel gücü nasıl elinden aldığını, saygı uyandırma gücünü ve işte kimsenin kabullenmek istemediği kısım seni küçük düşüren şey başkalarının kötülüğü değil. Senin fazlasıyla izin verişin. Bir şey olmaz diyorsun. Her şey ters giderken bile zaten bekliyordum diyorsun. Sanki bu cümle seni koruyacakmış gibi. Ama aslında bu pes etmişliğin itirafı, kendini açıklamaya duyduğun o saçma ihtiyaç. Sana inanmamaya zaten karar vermiş birini ikna etmeye çalışman. İşte bu seni tüketiyor ve sen hala şunu kabul edemiyorsun. Herkes bir yanıtı hak etmez. Herkes seni anlamak zorunda değil. Her yanlış anlaşılma düzeltilmek zorunda da değil. Machiavelli bunu doğrudan söylemişti. Herkesi memnun etmeye çalışan sonunda herkes tarafından yutulur. Fazla açıklama, her an ulaşılabilir olma hali, sınır koymadan tahammül etmek. Bunlar birer erdem değil. Bunlar çatlaklar. Ve o çatlaklardan içeri küçümseme sızar. Alışkanlık, umursamazlık. Peki neden artık seni ciddiye almıyorlar? Neden sözlerin etki etmiyor? Neden kararların sorgulanıyor? Çünkü saygıyı bir süs eşyasına çevirdin. Verilen sunulan bir şeye. Ama saygı verilmez. Kazanılır, inşa edilir, talep edilir ve bu sende başlar. Neye izin verdiğinle, neye göz yumduğunla, neyi sessizce geçiştirdiğinle. Bu video seni bir zorba yapmayı amaçlamıyor. Seni soğuk bir taşa çevirmeye de çalışmıyor. Sadece sana şunu hatırlatıyor. Sert olmadan da kararlı olabilirsin. Mesafeli olup kibirli görünmeyebilirsin. Korkulmadan da saygı görebilirsin ama görmezden gelinemezsin. Çünkü eğer insanlar seni görmezden gelmeye başladıysa geriye kalan her şey çöker. 7 kapı ve bu kapıları zamanında kapatmazsan başkalarının seni küçültmesine davetiye çıkarırsın. Günlük hayatta sıradan görünen 7 davranış. Ama Machiavelli'ye göre bunlar sosyal intihar sayılırdı. Birazdan onları göreceksin. Ama önce bir uyarı duyacakların canını yakabilir, sarsabilir. Beklemediğin bir yansımayla seni yüzleştirebilir ama seni uyandırabilir. Ve bir kez uyandıysan geri dönüş yoktur. Çünkü bir kez saygıyı nasıl kaybettiğini fark ettiğinde onu geri kazanmaya başlarsın. İzin istemeden, özür dilemeden, sadece varlığınla, strateginle, sınırlarınla hazır ol. Çünkü bu videodan sonra artık aynı kişi olmayacaksın ve seni küçümseyenler de olmayacak. Şimdi artık çatlakları gördün. Biraz daha derine inelim. Çünkü işin daha karanlık, daha sessiz, daha tehlikeli bir katmanı var. Duygusal olarak kendini ortaya sermek. Sadece mesajlara cevap vermek değil. Bu zihinsel olarak da bulunabilir olmak, okunabilir, yorumlanabilir, yönlendirilebilir olmak. Farkında bile olmadan başkalarına şunu öğretiyorsun. Duygularına her an erişilebilir. Sana her şey sorulabilir. Her davranışının açıklaması alınmalı ve işte bu senin saygınlığını alenen yapılan bir hatadan çok daha hızlı yok eder. Machiavelli şunu biliyordu. Güç her şeyi söylemekte değil. Neyi saklayacağını bilmektedir. Ne zaman susacağını, neyi stratejik olarak gizleyeceğini, neyi koruyacağını bilmekte. Bazen 1000 kelimeden daha fazla şey anlatır bir sessizlik. Direnç göstermeyen bir şeye dünya saygı duymaz, değer vermez, unutur. Ama sen hala konuşuyorsun, hala kendini açıklıyorsun. Hala herkesin seni anlaması için çabalıyorsun. İyi niyetini, düşünceni, neden öyle hissettiğini anlatıp duruyorsun.
Peki onlar ne yapıyor? Sana boş boş bakıyorlar. Açık bir kitap gibi. Sayfalarını hızlıca çeviriyorlar. Sıkılıyorlar. Sonra başka birine geçiyorlar. Çünkü gizem olmayan yerde saygı da yoktur. Senin hakkında her şey herkesin erişimine açıksa, kimse içinde korunması gereken bir şey olmadığını hissetmez. Hiç kimse değerli bir şey taşıyormuşsun gibi davranmaz. Ve işte buradaki sorun şeffaf olmak değil. Strateji olmadan savunmasız kalmak. Çünkü evet kırılganlık bağ kurar. Ama sadece doğru yerde, doğru dozda, doğru kişiyle paylaşıldığında, ne zaman, nasıl ve neden açıldığını senin belirlemediğin her kırılganlık bir duruş eksikliğinin çaresiz tepkisidir. Kendi içini, gerçeğini taşıyacak olgunluğu göstermemiş birine açıldığında, en incelikli aşağılanmaya kendini açık etmiş olursun duygusal olarak. Ve bu her gün yaşanıyor. Varoluşundan dolayı özür dileyen insanlar, daha fikrini söylemeden yanılıyor olabilirim diye başlayanlar, her duygusunu gerekçelendirmek zorundaymış gibi davrananlar, üzüntüsünü sanki izin alması gerekiyormuş gibi açıklayanlar, kendini yüksek sesle analiz edip sadece yanlış anlaşılmaktan kaçmaya çalışanlar. Bu bir kalıp ağzını açmadan önce gücünü etkisiz hale getiren bir kalıp. Çünkü önceliğin anlaşılmak olmuş. Oysa ilk önce saygı görmek olması gerekirdi. Peki Machiavelli ne öğretmişti biliyor musun? Başkalarının yorumlarının kontrol edilemeyeceğini. İnsanların kalbini yönetemezsin ama sana nasıl yaklaşacaklarını sen belirleyebilirsin. Ve bu da sınırlarla olur, gizemle olur. Her zaman orada olmamakla olur. Varlığın bir ağırlığı olduğunda görünmekle olur. Ama işte burada başka bir ölümcül tuzak başlar. Sürekli görünür olma zorunluluğu. Her sohbette olmak, her toplantıya katılmak, her planda yer almak. Sırf yok sayılmaktan korktuğun için kendini her yerde var kılarsın. Ama saygı her yerde olmakla kazanılmaz. Kıtlıkla kazanılır. Seçici bir varlıkla, hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir dramatiklik olmadan çekip gidebilme yeteneğiyle. Çünkü her an gidebilecek biri kalmaya karar verdiğinde en kıymetli olandır. Yanlış anlaşılan şey süreklilik sadakat değildir. Bağlılık değil bağımlılıktır. Her gün yerini kaybetme korkusuyla orada olma ihtiyacıdır. Ama gerçekten saygı gören biri ortadan kaybolsa bile hatırlanır. Sessiz kalsa bile hatırlanır. Hayır dediğinde sesi yükselmeden de kimse onun üzerine gitmeye cesaret edemez. Ve tüm bunlar tek bir hatadan doğar. Varlığı geçerlilikle karıştırmak. Sürekli orada olmanın seni önemli kılacağını sanmak. Ama her zaman orada olursan bir noktada arka plan olursun. Dekorun bir parçası. Ve kimse arka plandaki şeye saygı duymaz. Saygı kontrastadır. Araya giren sessizliktedir. Boşlukta, yokluğunda bıraktığın izdedir. İşte insanlar değerini orada ölçer. Eksikliğinde, yokluğunda, bıktıran fazlalığında değil. Ve bir şey daha var. Belki de bugüne kadar hiç sorgulamadığın bir şey. Neden bu kadar çok açıklıyorsun? Neden sürekli kendini haklı çıkarmak istiyorsun? Çünkü içten içe güçlü bir şekilde var olduğun için suçluluk hissediyorsun. Sınır koymanın, hayır demenin, kurallar belirlemenin bir tür saldırganlık olduğunu sanıyorsun ama değil. Bu bir korunma biçimi. Machiavelli bunu çok net söylemişti. Düzeni sağlamayan bir prens tebası tarafından bile yutulur. Ve sen şu anda kendi çevreni, ilişkilerini, bağlarını küçük diktatörlere dönüştürüyorsun ve farkında bile değilsin. Çünkü rolünü karıştırdın. Sen onaylanmak için orada değilsin. Duygusal alanını yönetmek için oradasın ve bunun için rahatsızlık vermeyi göze almalısın. Evet, rahatsızlık. Çünkü her saygı gören varlık bir şekilde rahatsızlık verir. Düşmanca olduğu için değil, fark yarattığı için, karşısındakini düşünmeye zorladığı için, konuşmadan önce 2 kere düşündürdüğü, içeri girmeden önce sınırı hatırlattığı için. Ve eğer o sınırı sen koymazsan onlar koyar. Ve böylece başkalarının sınırlarıyla yaşarsın, kendi izninle kurulmuş bir hapishanede. Neden mi? Sert görünmemek için. Uzak duruyor sanılmamak için. Bencil biri gibi algılanmamak için. Ama biliyor musun? Bazen bencil olmak gerekir. Çünkü bu dünyada bencil olmayan bir nezaket sırtlanlar için taze ettir. Ama ben yıkıcı bir bencillikten bahsetmiyorum. Zekice bir bencillikten söz ediyorum.
Şöyle diyebilen bir bencillikten bu benim enerjim, benim zamanım, benim dikkatim ve bu herkese açık değil. İşte o bencillik senin zırhındır. Sana seçme hakkı tanır, korunma gücü verir ve en önemlisi onurun bozulmadan kalır. Ve bunu anladığında her şey değişir. Çünkü artık standartların olduğu için özür dilemezsin. Kaybolduğun için açıklama yapmazsın. Kendini öncelik yaptığın için savunmaya geçmezsin. Değerini ispatlamaya çalışmazsın. Onu yaşarsın, yansıtırsın. Ve sonra garip bir şey olur. İnsanlar seninle konuşurken sözlerini tartmaya başlar. Hareketlerini ölçer. Sessizliğine saygı duyar. Çünkü artık arka plan değilsindir. Sınırları ve kuralları olan bir alansın. Ve işte burada en çıplak gerçek gelir. Bu dünyada insanlar sana olduğun gibi davranmaz. Sana onlara nasıl davranılacağını öğrettiğin şekilde davranır. Ve sen ne zaman taviz verirsen, ne zaman kendini açıklarsan, ne zaman kabul edilmez bir şeyi kabul edersen insanlara seni küçümsemeleri için ücretsiz ders vermiş olursun. Machiavelli bunu biliyordu. Güç miras alınmaz, kullanılır, yalvarılmaz, ilan edilir ve sende sandığından daha fazlası var. Ama onay aramayı bırakırsan, ancak herkesin seni anlamayacağını kabul edersen ve bu durumla barışırsan. Çünkü saygı pazarlık konusu değildir. Sen bunu bir kez ilan ettiğinde dünya ya uyum sağlar ya da çekilir ve ikisi de nimettir.